Hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde artık teorik bilgilere geçiş yapıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızı dikkatle izleyip doğru çalışmalar yaptıysanız bu çalışmalarda oldukça rahat edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelin hep birlikte teorik derslerimize başlayalım. Notalarımız dizek denen çizgiler üzerine yazılır. Çizgilerimiz 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşur. Dizeğimizin çizgi üzerlerine ve aralarına notalar gelir. Bu dizeğin başında enstrümanlara göre hangi anahtardan başlayacağını gösteren semboller bulunur. Biz gitar çalarken sol anahtarını kullanacağımız için sol anahtarının başlangıç çizgisi alttan ikinci çizgi olduğundan dolayı alttan ikinci çizgi bizim kullanacağımız anahtarda sol notası olarak kabul edilmektedir. Sol anahtarından sonra yazılan rakamlar ise bizim bir ölçü içerisinde kaç vuruş yapacağımızı söyler. Ölçülerimiz ise o ölçü içindeki notaları ayırmamıza yardımcı olur. Şimdi gelin hep birlikte notalarımızın vuruş sayılarına bakalım. Sembolde görmüş olduğunuz gibi içi boş ve hiçbir kuyruğu olmayan notamızı gördüğümüz zaman 4 vuruş süresince notamızı çalacağımız anlamına gelmektedir. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Örneğin gitarımızın en alt teline bir kere vurduğumuzda 4 vuruş boyunca uzatıyorsak bu birlik notadır. Örneğin 1, 2, 3, 4. Şimdi gördüğünüz nota 2 vuruş değerinde ve ismi de ikilik notadır. İçi boş ve bir kuyruk gördüğünüz bu nota her bir vuruşunuzda 2 saymanızı beklemektedir. Bir ölçüde 4 vuruş olduğunu düşünürsek bu nota 1. ve 3. vuruşta gelmektedir. 4 vuruşluk ölçüye göre yaparsak 1, 2, 3, 4. Şimdi şekilde görmüş olduğunuz notadaki farklılık içi dolu olmasıdır. İçi dolu ve kuyruklu olan bu notayı gördüğünüzde her bir vuruşta bir nota çalacağınızı anlamaktasınızdır. Örneğin 1, 2, 3, 4. 4 vuruşluk olan bir ölçü içerisinde çaldığımız zaman tekrar edecek olursak her bir vuruşta bir nota çalmamız gerekmektedir. 1, 2, 3, 4. Şu anda ekrana gelen notayı gördüğünüzde ise içi dolu, kuyruklu olmasına karşın bir kuyruk daha görmektesiniz. Böyle bir nota gördüğünüzde bir vuruşta 2 nota çalmanız gerektiğini anlayacaksınız. Örnek verecek olursak 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci telimizde olan notalara bir bakalım. Birinci telimizi açık olarak çaldığımızda mi notasını elde ederiz. Mi notasının sembolü E'dir ve dizek üzerinde en üst iki çizgi arasında yer almaktadır. Birinci perdeye bastığımızda elde ettiğimiz nota Fa notasıdır. Fa notasını çaldığımızda dizekteki en üst çizgideki notayı çalmış oluruz ve sembolü F ile gösterilir. Mi telimizde 3. perdeye 3. parmağımızla bastığımızda elde ettiğimiz nota Sol notasıdır. Ve dizek üstünde en üst çizginin üstünde gösterilir. Birinci teldeki notalarımızı öğrendik. Şimdi bununla ilgili ilk alıştırmamızı yapalım. İlk alıştırmamızda bütün notalarımız 4 vuruş değerindedir. İsmi birliktir. O yüzden beraber 4 vuruş şeklinde bütün notalarımızı çalalım. Notadaki yerlerini de iyicene inceleyelim. Bunun için 80 metronoma ayarlıyoruz metronomumuzu. Ve metronomla birlikte o bize vuruşumuzu veriyor. Son, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. Sol, 2,
3, 4, fa, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4. İlk egzersizimizde dikkat edeceğiniz unsur her bir notayı birini iyi parmağınıza çaldıysanız diğerini M parmağınıza çalmaya gayret edin. Ve ikinci alıştırmamıza gelelim. İkinci alıştırmamızdaki tüm notalarımız 2 vuruş değerinde. Buna göre yine metronomumuzu veriyoruz ve birlikte çalıyoruz. Sol, 2, 3, 4, mi, fa, mi, sol, fa, sol, fa, mi. Üçüncü egzersizimizde bütün notalarımız tek bir vuruştan ibaret olmuyor. Hem bir vuruşluk notalarımız var ama ismi dörtlük. Hem de 2 vuruşluk notalarımız var. Dikkat ederek çalıyoruz. Metronomumuzu veriyorum. Beraber çalıyoruz. Son, 2, 3, 4. Mi, mi, fa, fa, sol, fa, mi, 2. Mi, fa, sol, 2, sol, fa, mi, fa, mi, 2, 3, 4. Bu karışık egzersizimizden sonra bir tane daha karışık egzersizimiz var ve bu egzersizimizden sonra dersimiz sona eriyor ama siz bunları tüm hafta boyunca çalışmayı ihmal etmeyin. Şimdi 4. egzersizimize geçelim. Bu da karışık bir alıştırma. Metronomumuzu verdik. Son, 2, 3, 4. Sol, mi, fa, mi, mi, mi. Fa, 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 mi, mi, mi. Sol, fa, mi, fa, sol, mi, sol. Tüm bu alıştırmaları elinizden geldiğince çalmaya çalışın ve sıklıkla tekrar etmeye çalışın. Önemli olan her gün en az yarım saat bunları tekrar etmenizdir. Bu şekilde tekrar ederseniz en kısa sürede sonuca ulaşacaksınız.